Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Sevgililer Günü için sevdiklerinize ev yapımı, el emeği, misler gibi bir pasta yapmak ister misiniz? Bugün size böyle güzel bir pasta tarifi vereceğim. Keki kırmızı kadife kek denen yumuşacık dokuda farklı bir malzemesi olan nefis bir kek tarifi olacak. Şimdi pastanın yapımına geçelim. Öncelikle kekimizi yapmaya başlayalım. 2 yumurtamız var. Yumurtanın aklarını ve sarılarını dikkatlice ayırıyoruz. Aklara lütfen sarı bulaşmasın çünkü sonra kar haline getiremeyiz akları. Şekerimizin yarısını, bir çay bardağı şekerin yarısını sarılara ekleyip şeker eriyene kadar, krema gibi olana kadar çırpalım. Bir çay bardağı kefir, 30 gram yani bir yemek kaşığı dolusu yumuşak tereyağı ve de bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Şimdi bu üçünü güzelce çırpalım. Gördüğünüz gibi kekimizde kefir var. Bu kırmızı kadife kekin özelliği buttermilk ile yapılması. Aşağıya açıklama kısmına onu da yazarım size nasıl yapıldığını. Ben kefir kullandım. Kefir keklere mükemmel bir doku veriyor. Pamuk gibi oluyor, emin olun. Her kekte deneyebilirsiniz. Kefir koyabilirsiniz. Süt veya yoğurdun yerine. Şimdi kuru malzemeleri eliyorum. Unu, kakaoyu, kabartma tozu ve vanilyayı koyarak hepsini birden eliyorum. Güzelce bir karıştıralım. Şimdi yumurta sarılarını diğer malzemelerle çırptık ya güzelce. Yavaş yavaş bu unlu karışımı da ona ilave ederek mikserin düşük devriyle çırpıyoruz. Çünkü kabarttığımız yumurta sarısının da çökmesini istemiyoruz. Bir yemek kaşığı kırmızı gıda boyası koydum. Gıda boyasını İyi markalardan almaya çalışıyorum ve zaten çok seyrek kullanıyorum. Sürekli takipçilerim bilir. Belki bu ikinci kullanımımdır ama evde mutlaka bulundururum. Belki bir tarif yaparım, kullanırım diye. Şimdi gelelim aklara. Şekerin bir kısmını sarılara koymuştuk. Kalan kısmını da yumurta aklarına koyup kar haline gelene kadar çırpıyoruz. Toplam 1,5-2 dakikada gayet koyu, kar haline gelmiş yumurta aklarımız olacak. Yavaş ya da hızlı çırpmanın bir farkı yok. Yeter ki tek yönde kar haline gelene kadar çırpalım. Şimdi yumurta aklarını kırmızı malzememize ilave edeceğiz. Söndürmeden yumurta aklarını gördüğünüz gibi alttan üste doğru karıştırıyoruz. Akları birkaç defada diğer malzemeye ilave ediyoruz. Ve güzelce köpürttüğümüz kek harcımızı söndürmeden bu işlemi tamamlıyoruz. Şimdi biraz açık renk geldi bana bir yemek kaşığıyla. Ben bir yarım yemek kaşığı daha kırmızı gıda boyası ilave ettim. Tatlı bir koyu kırmızı istiyorum çünkü. Küçük bir kalıp kullanıyorum. Altını güzelce yağladım. Yağlı kağıdı koyup tekrar yağladım. Zaten şimdi ocak üzerinde pişireceğimiz için yanlarına asla yapışmayacaktır. Çünkü nemli bir kek olacak. Şimdi büyükçe bir tencereyi koydum. Altına tel koymak şart değil. Kaynarken bazen cam ya da fincanlar ses yapıyor. Ses olmasın diye koydum. Biraz kaynar su ilave ettim gördüğünüz gibi. Şöyle bir kaynadığını gördükten sonra kapağını kapıyorum. Kapağı mümkünse bir bezle sarın. Çünkü kek pişerken çok fazla damlacık oluyor ve kekin pişmesini zorlaştırıyor, hamurlaştırıyor onu. 1 saate yakın zaman sonra kontrol ettim kekimi. Sanırım 50-55 dakika geçti ve artık içinin kuruduğunu gördüm. Şu an çok sıcak, yani zor tutuyorum ama bakın rahatlıkla ayrıldı kalıbından. Şöyle bir kendi halinde soğusun istedim. İçinde belki nemlenir. Ocak üzerinde buharda pişirdiğimizle fırındaki farklıdır. Bu daha nemli bir kektir. Aklınızda bulunsun. O yüzden çabuk çıkardım camdan ki daha fazla böyle ıslak olmasın diye. Çevirip şu üstteki katmanı kesiyorum. Onu daha sonra kalp şeklinde kalıpla keseceğim onu. Kekimi güzelce soğuduktan sonra kapadım. Streç filmde buzdolabına koydum.
Şimdi kalplerimi kesiyorum. O üstten kestiğim parçadan. 4 tane kalp oluşturdum. İsterseniz pandispanyanızı yani kadife kekinizi geceden sabaha kadar da streç filme sarılı olarak bırakabilirsiniz. Şimdi benim 3-4 saat geçti, tamamen soğudu kekim. Krem şanti ile hazırladım ben pratik olsun diye. 2 poşet krem şanti ile 1,5 su bardağı soğuk sütü güzelce çırptım. Gördüğünüz gibi ve kekimi ıslatmak için yumuşak bir pasta olmasını istiyorum. Su ve şekeri karıştırdım. Bir çay bardağı sıcak suya 1 yemek kaşığı şeker koydum. Kekim ne kadar küçük de görünse aslında yüksek. Rahatlıkla 3'e bölebildim. Ve de üstünden de bir ince almıştım biliyorsunuz. Şimdi pastamızı oluşturalım. 1. kat keki koyuyorum. Güzelce şekerli suyla ıslatıyorum. Krem şantiyi artık üzerine sürerek pastayı yapmaya başladım. Krem şantiyi çok güzel çırpın, sert olsun lütfen. Biraz buzdolabında da tutabilirsiniz ayrıca. Mümkünse böyle bolca olsun biraz. Koyabildiğiniz kadar sürün, o da güzel bir lezzet veriyor. Tekrar 2. katı koydum, ıslattım. Bu ıslatma kısmını atlamayın pastalarda. İsterseniz böyle portakal suyuyla ya da benim gibi şeker ve su karışımıyla, herhangi bir meyve suyuyla ıslatın lütfen. Çok başka bir yumuşaklık veriyor. Şöyle düzeltiyorum. Son katı da koydum. Tekrar ıslattım. Islatmayı da gördüğünüz gibi aşırı miktarda yapmıyorum. Bu sefer kek parçaları dağılır. Şöyle her tarafına ulaştığı an tamamdır. Çok çok ıslatayım derseniz pastayı dağıtırsınız. Bir bıçakla ya da geniş bir kaşığın tersiyle ya da benim gibi ince böyle bir spatula tarzı bir şeyle ince uzun rahatlıkla pastanızı süsleyebilirsiniz. Bugüne kadar hiç pastayı bu tarz süslememiş olanlara sesleniyorum. O kadar zevkli ve basittir ki bir kere deneyin, göreceksiniz. Zaten krema kayıp gidiyor elinizin altında. Ev kreması yapmak isterseniz de benim diğer tariflerimdeki pastalarda mutlaka vardır muhallebi tarzı kremalar. Onların tariflerine bakabilirsiniz. Pastayı gördüğünüz gibi rahatlıkla diğer tabağa aldım. Koyu renk tabakta sunmak istedim o sebeple. Şimdi kalan krem şantiyi bir krema torbasına koyuyorum. Şöyle ufak bir süsleme yapacağım. Siz buzdolabı poşetine koyup böyle kenarından da kesebilirsiniz. Onunla da olur. Üzerine çizgiler yapabilirsiniz. Kalp çizebilirsiniz. Buzdolabı poşetiyle de olur. Şöyle güzelce süsledim. Şimdi bu 4 tane kalp kesmiştim ya. Şu an gece ışığı, kalpler siyah görünüyor yoksa kırmızı. Onu güzelce yerleştirdim ve buzdolabına koyuyorum. Pastamı sabah keseceğim. Şimdi bu sabah oldu, yani şöyle bir yarım saat öncesi. Pasta güzelce sıvıları çekti, yumuşadı kekimiz. Artık bütünüyle mükemmel bir hal aldığını düşünüyorum. Ben de çok heyecanla kestim. Zaten bu keki ben sade bir kek olarak da daha önce yapmıştım. Burada yok videosu da Instagram'da vardır. Mükemmel bir tariftir bu kek. Bakın, hem şurupla hem krem şantiyle birleşip dinlendiğinde asla hazır pastaları aratmayacak bir lezzet oldu. Emin olun denemeye değer bir pasta. En beğendiğim pastalarımdan biri oldu. Yumuşacık, pamuk gibi ve yiyenlerin de asla tadını unutamayacakları bir lezzet oldu. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma da abone olursanız lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Bütün tariflerimden hemen haberdar olursunuz. Size bildirim gelir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca sorularınız da varsa lütfen yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer gıda boyası kullanmak istemezseniz kesinlikle koymak zorunda değilsiniz.
Her şekilde aynı ölçülerde güzel bir kek yapabilirsiniz. O zaman da kakaolu bir pastanız olur. Şimdilik hoşça kalın. En güzel tariflerde görüşmek üzere.